Herkese merhaba. Bugün Bilge Durlanık'la birlikteyiz. Bilge ile beraber onu Çağkarken de yazdığı Demeter mitinin feminist bir bakışla yeniden okunuşu isimli yazısı üzerine konuşma, tartışma, yorumlama yapacağız. Biraz Bilge'den bahsetmek istiyorum. Bilge ile biz 8 sene önce yaklaşık bir felsefe dersinde tanıştık. Ben o zaman yüksek lisansta felsefeye başlamıştım. Bilge de Lisanstaydım ben de. evet, lisansın son senesindeydi sanırım, değil mi? Hayır, 3. 3. senesindeydim 3. lisansın. senesindeydi. Ben de bilimsel hazırlık alıyordum siyaset mezunu olduğum için. Bilimsel hazırlıkta hızlandırılmış bir felsefe eğitimi oluyor aslında. Hızlandırılmış lisans eğitimi almak oluyor. Ve bir lisans dersinde tanıştık ve o zamandan beri de hani çok yakın arkadaşız. Daha sonrasında Bilge de ben de felsefede yüksek lisans yaptık. Bilge Markel Usad'ın eserlerindeki kadın karakterlerin feminist yorumu üzerine harika bir tez çalışması yaptı. Ki YÖK'ten ona da bakabilirsiniz ki planımız zaten bu sene içinde muhtemelen Bir bölüm Aralık daha çıkarmak ayında bununla ilgili. DOSAD üzerine konuştuğumuz bir bölüm yapmak. Onun için de çok heyecanlıyım açıkçası. Şimdi bugünkü konuya hızlıca giriş yapmak istiyoruz. Çünkü konu uzun ve bu yüzden yani bir şekilde bir giriş yapıp ilerlememiz iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi ilk başta ne konuşacağımızdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Demeter miti ve kızı Kore, yani daha bilinen ismiyle Persefone, ki neden Kore'den Persefone'ye geçtiğinden de bahsedeceğiz. Mitini ne olduğunu, nasıl yorumlayabileceğimizi, günümüz feminist bakışının nasıl yorumladığını, anne kız ilişkisi üzerinden nasıl yorumlanabileceğini, anne arketipi üzerinden nasıl yorumlanabileceğini, bunların hepsine gireceğiz. İçindeki metaforlar vesaire. Böyle bayağı Demeter mitini deştiğimiz bir konuşma olacak. Öncelikle, yani, belki de, hani, bilmeyenler için veya daha detaylı öğrenmek isteyenler için bu mitten bahsetmek istiyoruz. Şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Bu mitin Homeros'un yazdığı düşünülen, aslında bu da kesin değil, Hı hı. Homeros'un söylediği düşünülen daha doğrusu bir ilahide en eski versiyonunu görüyoruz ki daha sonra Apollodoros bibliotekasındaydı sanırım. Yine aynı şekilde bahsediyor Homerosçu ilahide ama daha sonrasında Ovidius biraz daha farklılaştırarak ama yine özü aynı kalacak şekilde bu miti ele alıyor. Şimdi Bilge bize mitten bahsetmek ister misin? Evet, şimdi bilmeyenler için de olabilir ya da konuya giriş anlamında bizim de akışımızı kolaylaştıracağı için ben MIT'ten bahsetmek istiyorum. Bizim yıllardır süregelen ve bildiğimiz ve her alıntıda da kullanılan Homeros'tan başlayacağım ben. Şimdi Homeros'un ilahisine göre Demeter'in kızı Kore bir nehrin kenarında baharın hiç bitmediği, hep yeşillik olan güzel bir yerde, cennet bahçesi gibi bir yerde çiçeklerle oynarken herkes ona hayran olduğu bir yerde Hades görüyor Kore'yi ve çok etkileniyor. Daha sonra bir anda Kore'nin böyle ayaklarının altında yeryüzü kırılmaya başlıyor ve içeriden tabii ki Hades çıkıyor yeraltı tanrısı olarak ve Hades Kore'yi kaçırıyor. Daha sonra Demeter kızının kaçırıldığını fark etmiyor ve kızını hiçbir yerde bulamıyor. Daha sonra aramaya başlıyor ve nehrin kıyısına gittiğinde de kızının işte kaçırılırken düşen parçalarından kıyafetlerini görüyor ve burada da fark ediyor ki Demeter'in kızını Hades kaçırdı. Daha sonra Demeter kızının kaçırıldığını fark edince geri alamayacağını düşünerek Olimpos'u terk ediyor ve daha sonra bir daha Olimpos'a dönmemek üzere işte köy köy gezmeye başlıyor, yer yer diyelim. Daha sonra bir çocuk buluyor ve bu çocuğa da annelik yapmaya başlıyor. Çünkü Demeter'in özünde üretmek ve annelik yapmak var. Başka bir şey yapmayı bilmiyor bile olabilir. O yüzden bu sefer de başka bir çocuğa annelik yapmaya başlıyor. Daha sonra da Demeter o çocuğu da kendi kızı gibi Kore diyeyim şu an. Kore gibi ölümsüz bir hale getirmek istiyor. Ama bunu yapmaya çalışırken çocuğun kendi annesi buna izin vermiyor ve aslında Demeter'in kırılma noktası bu oluyor. Çünkü yine bir çocuğa sahip olamıyor ve yine elinden gidiyor. Bu sebeple de kendi kızını da bulamayınca
Demeter tamamen yas dönemine giriyor. Yani şu an modern dünyada bunu söylemek daha doğru Hı olur diye hı. düşünüyorum ve kendini bir yere kapatıp artık bir daha asla üretmeyecek, bir daha asla verimli olmayacağını, bir daha asla bu yeryüzünde bir çiçek dahi açtırmayacağını söyleyerek bir yas dönemine giriyor ve bunu da Zeus fark ediyor. Daha sonra da Zeus bunun böyle olduğunu ve dünya düzeninin bozulduğunu ve kuraklık döneminin geldiğini fark edince Hades'e ve Persefon'a haber yolluyor. Artık yeryüzüne gelme vakti, Persefon'u annesine teslim edin, daha doğru olur sanırım ve hani dünyadaki kuraklık dönemi sona ersin. Daha sonra bunu da duyan Hades, Persephone'yi bırakmak istemediği için yeryüzüne çıkmadan önce Persephone'ye yeraltı dünyasından bir şey yedirmek istiyor. Çünkü eğer yer altında bir şey yerse yer altında ölümsüz olur ve yer altından bir daha yeryüzüne çıkamaz. O da onu elde etmek istediği için çıkmadan önce Persephone'ye bir adet nar yediriyor zorla ve daha sonra yeryüzüne çıkıyor. Demeter çok mutlu kızına kavuşacağı için, Persefone çok mutlu annesine kavuşacağı ve kuraklık dönemi biteceği için. Ama daha sonra yeryüzüne çıktıktan sonra fark ediliyor ki yani Demeter kızını görür görmez fark ediyor. Çünkü artık kızında bir şeyler değişmiş. Hani artık eski kız çocuğu gibi değil. Sana hani orada ne yaptılar ya da sen orada ne yedin gibi bir soru yöneltiyordu Hı hı. sanırım. Kızı da Hades'in ona bir tane nar yedirdiğini söylüyor ve Demeter de kızına tamamen sahip olamayacağını fark ediyor. Bu anlaşmazlığı da çözmek için Zeus tekrar ortaya çıkıyor ve diyor ki o zaman şöyle bir anlaşma yapalım. Tabii ki ben çok modern anlatıyorum bu Hı arada. Bu hı. çok daha ilahi ve edebi anlatılan bir eser. Ve Zeus da diyor ki o zaman bir anlaşmaya varalım. Yılın yarısında Persefon yer altında kalsın, diğer yarısında yeryüzünde kalsın. En azından ne kuraklık ne de çok verimlilik dönemi. Yani aslında burada bu hikayenin sonunda Antik Yunan'da, Yunan mitolojisinde diyeyim daha doğrusu, mevsimlerin dönemi tamamlanmış ve mevsimsel döngüyü tamamlamış ve anlamlandırmış oluyorlar. Hı hı. Benim için mit bu şekilde, yani herkes için bu şekilde bitiyor ve ben de kendimce bu şekilde yorumluyorum Hı bu hı. miti. Bir de ikinci bir anlatımı da var aslında Ovidius'un Metamorfozlarında geçen. Aslında biz burada daha çok Homerosçu miti ele alacağız. Zaten özlerinde aynılar. Sadece çok belirli yerlerinde bir farklılaşma var. Onun dışında genel olarak aynı olduklarını söyleyebilirim. Yani Persephone'nin kaçırılış hikâyesi aynı. Ancak kaçırıldıktan sonra Persephone ve Hades bir nehrin yanından geçiyorlar ve bu nehrin yanındaki bir nimfe, nimfeden de nehir perisi olarak bahsedebiliriz. Küane, onları durdurmaya çalışıyor ve Hades'in önüne geçerek Hades'e bir kadına sahip olmasının, ki bu biraz hatta sıkıntılı bir, anlatım, yolunun annesinin rızasından geçtiğini söylüyor. Hani onu kaçırarak asla onunla tam olarak birlikte olamayacağını anlatmaya çalışıyor. Tabii ki Hades onu dinlemiyor. Kendi ne yaparsa yapsın onları durduramıyor ve yer yarılıyor. Hades'le Persephone Tartaros'a, Ölüler Dünyası'na doğru yol alıyorlar. Kıyamet bunu görünce çok üzülüyor. Persephone'nin ağlamasına, acısına çok üzülüyor ve ağlamaya başlıyor. Ağlamasını durduramıyor. Eriyip nehrin kendisine dönüşüyor. Demeter, Homeros'taki anlasından farklı olarak Tanrı'dan bunu öğrenmiyor neler olduğunu. Küane'den öğreniyor. Gerçi Küane artık bir nehir olduğu için yani nimfe, nehir perisi olmadığı için bunu söyleyemiyor ama Persephone'nin kuşağını ona göstererek nehrin içinde anlatıyor. Ovidius da Homeros'tan farklı olarak ki bence burası önemli. Homeros'ta Zeus zaten Hades'in Persephone'yi kaçıracağını biliyor. Ve şunu da söylemek lazım. Zeus Persephone'nin babası. O zaten bunu biliyor. Hatta Hades'e bunu nasıl yapacağını söylüyor. Onu teşvik eden de o. Ve Demeter bunu öğreniyor. Ancak Ovidus'un anlatımında böyle bir şeyden Ovidus bahsetmiyor. Zeus'un bilip bilmediğini bilmiyoruz. Hatta Demeter bunu öğrendiği gibi Zeus'a gidiyor ve Persephone'nin babası olduğunu, babalık yapması gerektiğini ve kızını kurtarması gerektiğini söylüyor. Ancak buna karşı iki anlatıda da Zeus'un söylediği şey çok net. Hades bizim kardeşimiz. O da önemli bir tanrı. Bu bizim için bir gurur aslında. Ayrıca Ovidius'la ben
çok önemli olduğunu düşündüğüm başka bir ayrıntı ki bunu Homeros'tan da çıkarıyoruz aslında. Zeus, Demeter'e çok açık bir şekilde diyor ki, "Şimdi buna bir isim verelim." diyor. "Öncelikle hani sen böyle bahsediyorsun ama bu bir kaçırma değil, bu bir aşk." diyor. Hani Hades'in Persephone'yi zorla kaçırması ve yaptıkları üzerine ve Demeter gerçekten çaresiz bir durumda kalıyor. Homeros mitinde bizim için önemli olan bir diğer konu aslında Demeter'in yaz sürecinde verdiği karar. Çünkü Demeter'in neyi temsil ettiğini Hı hı. konuşacağız. Ancak Demeter'in orada Olimpos tanrılarına karşı durma ve gücünü kullanma durumu söz konusu oluyor. Şeyde de biraz aynı şekilde, Ovidius'ta da aynı şekilde ama Ovidius aslında Hades'te Demeter'de habire Zeus'a yakınlıklarından ötürü Zeus artık diyor ki tamam hani yılın yarısı sizde yarısı da sende kalsın gibi bir karar veriyor. Ama Homeros'ta bayağı zorunda kalıyorlar yani Demeter çok net bir şekilde söylüyor. Eğer kızım gelmezse herkes açlık içinde kalacak, kıtlık içinde kalacak, size hiç kimse adak sunamayacak. Ve insanlık yok olacak. İnsanlık yok olursa tanrılar da yok olacak doğal olarak. Yani büyük bir krizin içine giriyorlar. Şimdi mit bu şekilde. Aslında bu miti yorumlamaya girmeden önce ben hızlıca ana tanrıça kültünden bahsetmek istiyorum. Sadece arada bir benzerlik kurmak adına. Çünkü aslında benzer bir hikaye bu topraklarda da geçiyor. Bu Helen mitini de bu topraklar diye ele alabiliriz ama biraz daha Mezopotamya'da, daha eski tarihlerde Sümer tanrıçası Inanna var. Inanna da Demeter gibi bereketi, üremeyi, işte doğurganlığı temsil eden bir tanrıça ama sadece görevi Demeter gibi bunları temsil etmek değil. Inanna çok daha güçlü bir ana tanrıça ve aynı zamanda Afrodit gibi cinselliği de temsil ediyor. Athena gibi bilgeliği, savaşı da temsil ediyor. İşte Hera gibi iktidarı da temsil ediyor ki Akatlar'da çok daha önemli olacak. Akatlar'daki ismi İştar olacak. İştar olarak bir kralın meşruiyetini kazanması İştar'la bağlantılı bir şey olabilecek sadece. İnanla böyle güçlü bir tanrıça Antik Yunan'ın aslında. Yani Antik Yunan'ın ataerkil toplumunun aksine Mezopotamya ve Anadolu'da ana tanrıça kültü her zaman güçlü dişil karakterler tarafından temsil ediliyor ve benzer bir hikaye yaşıyorlar aslında Persephone'yle. Yer altına inme gibi. Ancak Inanna, İştar yani ikisi aynı tanrıça. Inanna Sümerlerdeki ismi, İştar Akatlardaki ismi. Yer altına inmeyi kendi tercih ediyor. Ve indiğinde her bir kapıdan geçerken 7 tane kapıdan geçiyor ve birer gücünü bırakıyor her bir kapıdan geçerken. Ve en sonunda artık yerin 7 kat altına indiğinde tamamen çıplak, hiçbir gücü olmadan kalıyor ve yargıçlar tarafından yargılanıyor ve orada ölüme mahkum ediliyor ve artık yer altından çıkamıyor. Bunun üzerine benzer şekilde yeryüzünde kuraklık oluyor ve tanrılar Inanna'yı artık kurtarmak zorunda kalıyorlar yer altından. Yer altından Inanna'yı yani İştar'ı kurtardıktan sonra bu sefer Mezopotamya mitolojisinde Antik Yunan'dan farklı olarak kural şu: yer altından birini çıkarırsan başka birine sokman gerekiyor. Ölümden birini kurtarırsan birini Hı. öldürmen lazım. Inanna da yeryüzüne çıktığında bakıyor ki herkes çok mutsuz onun ölümüne. İşte çocukları yas tutuyor, ağlıyor. Yanındaki sevdikleri, yardımcıları herkes ağlıyor. Bir kişi hariç. O da kocası. Kocası Inanna'nın gücünü ele geçireceği için onun tahtında mutlu mesut gayet neşeli bir şekilde oturuyor. Inanna bunu görünce çok sinirleniyor. Kocasını yer altına yolluyor. Buna da üzülen kocasının kız kardeşi onu kurtarmaya çalışıyor derken bu sefer yine benzer bir şekilde mevsim döngüsü İnanla'nın kocası ve kocasının kız kardeşinin dönüşümlü olarak yer altında yer almasıyla oluşuyor. Yine aslında mevsimlerin döngüsünü açıklayan bir mit var. Ancak İnanla ve İştar ki İştar olarak şu anda bahsedeceğim. Çünkü Akatlar'da İştar çok güçlü. Her kral meşruiyetini İnanla'nın onayı üzerinden alabiliyor. Ki Sümerler'de İnanla
Uruk kentinin kurucusu olarak biliniyor. Uruk kentinin o güçsüz, bir kent olmayı bile tam olarak becerememiş hâlini İnanna gördüğünde onlara bilgiyi vermek istiyor ve bilgelik tanrısına gidiyor. Tam bir Prometheus hikâyesi buradan sonrası. Yani aynı Prometheus'un Zeus'tan ateşi çalması gibi kandırarak, Inanna da bilgelik tanrısını kandırarak, onu sarhoş ederek ondan bilgileri çalmaya başlıyor tek tek. Sanatları çalıyor. Zanaatı çalıyor, yönetme sanatını çalıyor, hatta yalanı bile çalıyor. Yalan söyleme ve kavga, savaş, hani bunların da önemli olduğunu düşünüyor ve bunların hepsini Uruk'a götürüyor. Ancak yolda bilgelik tanrısı bunu fark ediyor ve, çünkü kendine geliyor artık ve Inanna ile savaşıp bunları geri almak için onun peşinden gidiyor. Ancak bu savaşı da kaybediyor. Inanna savaşı kazanıyor. Sonra Uruk'a bunları götürüyor ve onlara verdiği bu sanatlar sayesinde Uruk inanılmaz güçlü bir kent haline geliyor. Yani böyle bir ana tanrıça kültü varken Antik Yunan'da ki daha sonrasında semavi dinlerdeki durum çok daha, içler Evet. acısı hâle gelecek kadının durumu. Durum bu şekilde. Ama, hani, buraya sadece bir belki analoji kurmak için söz etmek istedim. Şimdi konumuza dönelim. Belki çok uzun bile tuttum. Şimdi Demeter'in burada zaten anladığımız üzere herkese ve her şeye karşı merhametli, şefkatli, verici, bir tavrı olduğunu görüyoruz. Burada da annelik arketipinin vücut bulmuş hâli olarak Demeter'i, Evet. görebiliriz. Bilge, sen anne arketipi üzerinden Demeter'i nasıl yorumlarsın? Biraz bundan bahsetmek ister misin? Evet, yani şöyle söyleyebiliriz bence, senin de anlatının üzerine iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ilk çağ uygarlıklarında görülen bu mitolojiler, özellikle anne tanrıça, ana tanrıça mitleri, ya farklı coğrafyalarda da olsa hep ana temalar üstünde, ortak temalardan birleşiyor. İşte, annelik duygusu, şefkatlik duygusu, işte doğurma, büyütme, besleme, verimlilik sürekli aynı temalar üstünde şekilleniyor. Bu mitlerin de merkezinde hep doğanın, sonsuz yenilenmesi, aynı döngüye sahip olması, ölüm, doğum, yeniden yaratılış. Çünkü, bildiğimiz üzere yani antik çağlarda da böyleydi. Kadın hep doğuran olduğu için her zaman, üretken biçimde ve her zaman verici olmak zorundaydı. Bu da hayati bir önem taşıyordu. Bu yüzden de bence özellikle antik çağlarda yine, kadının rolü her zaman anne arketipi üzerinden ilerliyor. Aslında anne arketipi olmak zorunda değil ama kendisi hep doğurgan ve yeni bir hayata can verebildiği için ve sürekli olarak, işte, verimlilik, toprağa ekeyim, biçeyim, işte, şu anki ne denk gelen şey yemek yapayım Hı mesela. hı. Buna denk geldiği için sürekli bir anne arketipiyle karşılaşıyoruz ana tanrıçalarla. Evet, o zamanlar belki bu daha mevsimsel döngüyü tamamlamak ve anlamlandırmak içindi. Belki toprağa ekip biçmeyi öğrendiklerinde bunu anlamlandırmak ve bir şeye dayandırmak istediler Hı hı. ve bunu da en uygun kadın, anne arketipiyle öngördüler ve o yüzden bence böyle olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yunan mitolojisi de yine aynı şekilde aynı düşünceyi daha farklı yorumladı bence Demeter'le bize. Burada bereket, tanrıçayla erkek arasındaki birleşmeden doğan çocuk değil de Demeter'in ürettiği, Hı hı. doğurduğu, sahip olduğu kızı üzerinden, doğrudan anne sevgisiyle bunu yapmaya Hı çalıştığını hı. düşünüyorum. Tanrıça mesela, Demeter kızı Persephone'ye çok büyük bir anne sevgisi besliyordu ve, belki de gerçekten Zeus'un dediği gibi aslında gurur duyabileceği ve Hades'le birlikte olabileceği bir durum varken Demeter o kadar bencil bir anne sevgisine sahipti ki çünkü üretken ve sadece ona ait olduğu için Hı hı. başkasına ait olmasını istemedi Hı hı. bence. En büyük şey burada anne arketipinde. Kızına duyduğu anne sevgisiydi. Aslında sadece kızı da demek doğru olmaz. Anne arketipine sahip her kadın, sadece çocuğu olsun veya Hı hı. olmasın sürekli verici pozisyonda olduğu için sadece, kızına değil dünyadaki tüm canlılara Demeter gibi çiçek, böcek, işte, yeryüzü, kızı, her şeye verici ve sevgi dolu, şefkatli yaklaştığı için bence anne arketipi için diyebileceğimiz en önemli şey budur. Sürekli kendinden önce başkalarının ihtiyacını Hı giderme, hı. sürekli diğerlerinin iyiliğini gözetme, kendinden verip alıp onlara verme ve, dünyayı daha güzel,
daha yaşanılabilir bir hale getirmekti bence en büyüğü. Yani biyolojik olarak anne olmasına gerek yok. Aynen ama tabii ki antik çağlara baktığımızda biyolojik olarak anne olmak da Hı zorunda hı. bir yanda. Çünkü, eee, neslin devam ettirilebilmesi, hayatın akışının devam etmesi için anne olmak zorundalardı Hı tabii ki hı. ama şu an günümüzce yorumlayınca, birazdan da yorumlayacağız bence, kadın anne arketipinde biyolojik olarak anne olmak zorunda değil Hı verici hı. olması için. Demeter'in isminden de biraz bahsedebilirsin. Çünkü Hıı. yazında ilgimi çeken noktalardan biri de oydu. Çünkü Sokrates bu konuyu tartışıyor aslında. Hı hı. Platon'un Kratilos diyaloğundaydı galiba. Evet, tam olarak, bence Kratilos'tan şu şekilde bahsedebiliriz, Demeter için bahsedecek olursak. Sadece etimolojik açıdan bir incelemesi var. Demeter'in de mesela ismini örnek vererek söylüyor. Demeter'in ismi de diyor mesela ne olaraktı? Didosa hos mater, bir anne gibi veren düşüncesiyle yaratılmış bir Hı hı. isimdir diyor Platon buradaki tartışmasında. Buradaki veren anlamı da aslında yiyecek ve toprağın ürünlerini veren anlamında kullanmak istiyor. İnsanlara besini sağlayan, toprağın bereketini sunan anne figürü olarak yorumluyor. Bugüne baktığımızda da yani Platon'u bir kenara bırakıp baktığımızda tarihsel dil bilimde Demeter'in isminin Gemeter'den, toprak anadan geldiğini ve ismin aslında Hint-Avrupa kökenli olmaya daha yatkın olduğunu söylüyor. Ama ben Platon'un düşüncesine daha Hı yakınım hı. burada açıkça söylemek gerekirse. Zaten antik Yunan'da geçtiği için de, antik Yunan mitolojisi olduğu için de Hı hı. isminin kökeninin, hani, bir anne gibi verenden geldiğini savunuyor. Ben de böyle olduğunu düşünüyorum. Burada da yine bakıyoruz ki aslında fiziksel açıdan bakıyorlar. Anne gibi veren ne Hı hı. veriyor? Toprak veriyor, ekiyor, biçiyor, doğurganlığı var, çocuk doğurabiliyor. O zaman anne gibi veren olarak bakıyorlar Demeter'e burada Hı hı. aslında. Bu da önemli bir şey bence. Biz tabii yine günümüz tarihinde daha bunu modern olarak yorumlayacağız bence. İşte, burada aslında bir de somutçu anlamda anne arketipinin ne olduğunu da Hı. Sokrates üzerinden anlıyoruz. Çünkü, hani, anne gibi vermek zaten anne arketipinin temelini oluşturuyor. Yani, Aynen biyolojik olarak öyle. anne olmasa bile aslında orada annelik durumu verici olmayı bu arketip içinde simgeliyor. O zaman biraz günümüze de çekmek istiyorum Hı aslında hı. konuyu. Çünkü günümüzde de Demeter gibi fedakâr, hep verici ve bu yüzden de ne yazık ki suistimale açık kadınları çokça görebiliyoruz. Sence günümüzde Demeter gibi hep verici kadınlar için bu düzen içinde nasıl rol alabiliyorlar veya düzenin devamlılığına bir katkıları olabiliyor mu? Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Ben şöyle düşünüyorum, bence Demeter gibi demek mi doğru olur bilmiyorum. Demeter arketipi olarak, anne arketipi olarak, Hı hı. hâlâ hayatımızda süregelen kadın arketipleri var tabii ki. Bunu şu anki düzen için yorumlamak bilmiyorum, hani, ne kadar doğru olur ama bence şöyle olabilir. Demeter gibi veren kadınlar şu an hâlâ anne olmasalar bile verici olmayı, üretken olmayı çok seviyorlar. Bu sadece bir çocuk bağlamında bakılmak zorunda değil. Hı hı. Çalışan kadın, hani, ev hanımı çalışan kadın diye de ayırmak istemiyorum ama çalışan kadın bağlamında biraz daha mesela, işte, çocuğu yoksa yaptığı projeye çok odaklı Hı ya hı. da yaptığı işi bitirmeye odaklı ama mesela evdeki, kadın arketipinden yorumlayacak olursak da o da çocuğunu işte, bireyselleştirmeye, büyütmeye çok daha yatkın. Nasıl suistimal edilebilir? Şöyle olabilir, verici kadınlar sürekli vermek istediği Hı için, hı. bir noktada verme eylemi bittiğinde neye uğradıklarını şaşırıyorlar ve sürekli bir diğer projeye Hı geçiyorlar. hı. Mesela çocuğu büyüdü, besledi, büyüttü, işte, artık kendince yaşayabileceği bir çağa getirdi ama daha sonrasında ne oldu? Kendisi boşluğa düştü ya da çalışan kadın bir projeye odaklandı. Sürekli kendinden ödün vererek o projeyi tamamladı. Daha sonra ne oldu? Proje bitti ve kendisi boşluğa düştü. Hı hı. Ve kendisi o boşlukta ne yapacağını şaşırıyor, neye uğradığını şaşırıyor ve hemen bir sonraki projeye ya da hemen tekrar çocuk yapmalıyım. Çiçek büyüttüm, çiçeğim öldü, yaşayamadı. Hemen bir sonrakini almalıyım. Hı hı. Sürekli kendinden alıp diğerlerine verme var. Burada da bence suistimali biraz da kendinden kaybetmesi olabilir. Hı hı. Hayatta kendini öne vermek yerine hep bir başka plana ve başka birine öncelik verdiği için kendinden giden ömrü fark etmeyebilir. Hı hı. Kendine verdiği değeri değerli görmeyebilir. Çünkü artık bir boşluğa düşme durumu var. Ya da şöyle olabilir,
hayatta sürekli yine tabii ki kadın olarak yorumlamak zorunda olduğum için ev hanımı ve çalışan kadın ya da daha çok kendini eve odaklı planlamış ya da kariyer odaklı planlamış kadın da diyebiliriz buna. Bir süre sonra ne kadar çok evinde iş yaparsa çocuklarına veya çocuğu yok eşine veya maddi olarak sadece evine adamış bir insan olarak da düşünebiliriz. Sürekli aynı kişiye bir şeyler veriyor ve aynı kişi de nasıl olsa karşımdaki veriyor diyerek bir süre sonra yapmamaya başlıyor. Yani günlük işlerden bile bunu yorumlayabiliriz ya da çalışan hayatında bir kadın eril düzene sahip bir sistemde, bir iş yerinde çalışıyorsa, sürekli kendinden fedakârlık yaparak kendini o işe veriyorsa ve karşısındaki eril düzenden de bunun karşılığını sadece takdir olarak alıyorsa ve bu onu tatmin ediyorsa, bir süre sonra bu suistimal edilerek bütün işin aynı kadına verilmesi, bütün iş yükünün evde aynı kadına verilmesi ve daha sonra kadının boşluğa düşmesi durumu yaşanıyor olabilir. Ben kendi açımdan suistimal edilmesini bu şekilde Hı hı. yorumlayabilirim. Nikte de gördüğümüz üzere eril düzenin habire bir devamlılığı söz Evet. konusu aslında. Yani Demeter'in en isyankâr hâlinde bile aslında Demeter'in o sistemin içinde, o düzenin içindeki durumu kabul ettiği, Hı işte, hı. Nır'ın yemesinin onu, Persephone'yi yer altında kalmak zorunda bıraktığını kabul etmesi, Zeus'un hükümlerini kabul etmesi, yine ondan yardım istemesi Hı hı. gibi şeyler söz konusu aslında. Bu da ne kadar güçlü de olsa çünkü bakıldığında Demeter insanların soyunu kurutacak kadar hatta bu yüzden tanrıları da öldürecek kadar güçlü bir tanrıça. Demeter olmazsa hiçbir şey olmuyor. Aynen. Kendini tamamen uzaklaştırmasıyla dünya yok oluyor bakıldığında Hı hı. ve böyle bir durumda Demeter bu gücünü yeteri kadar kullanamıyor aslında. Güçlü ama gücü iktidara hizmet ediyor. Aynen. Günümüzde de sanki, hani, bu kadar verici kadınlar aslında eril düzenin ne daha iyi uyum sağlıyorlar ve bu düzenin ne yazık ki devamlılığını Devamlı. sağlayabiliyorlar. Hatta feminist düşünceye karşı ne yazık ki çoğu zaman biraz daha çekimser yaklaşabiliyorlar. Çünkü Hı hı. aslında o koruyucu oldukları şeyi Hı hı. kaybetmekten korkabiliyorlar ki Evet. korudukları şey kimi zaman onlara da zarar verebiliyor. İşte ev içi şiddete maruz kalabiliyorlar, Hı. başka sorunlar da yaşayabiliyorlar ama buna rağmen onu muhafaza etmek istiyorlar. Bu da belki feminist mücadeleye de zarar veriyor olabilir. Sen, hani, ne düşünüyorsun bu konuyla Evet, ilgili? yani, söylediğin her şeye katılıyorum bu arada kesinlikle. Çünkü eril düzeni kabul etmek aslında, eee, bence anne arketipinde aslında fark etmeden yaptıkları bir eylem. Hı hı. Çünkü aslında dediğin gibi o koruyucu olduğunu düşündüğü düzenden memnunlar. Çünkü aslında belki onlar da eril düzene karşı gelmek demek doğru olmaz belki ama dediğin gibi Demeter gibi belki gücünü kullanmak istiyorlar ama eril düzenin koruyuculuğu onlara daha hoş geldiği için o safe place dediğimiz o güvenli alandan çıkmak istemiyorlar Hı hı. aslında. Dediğin gibi feminist bir duruş açısından bir noktada bu arketip bizi zorluyor Hı hı. gerçekten. Çünkü onları da, hani, böyle, şey gibi oluyor, isyan etmek ve onları aramıza almak gibi oluyor ama Hı hı. aslında öyle bir şey değil. Aslında bazı düşünceleri, hani, o gözlük dediğimiz şeyi kırmak istediğimizden aslında Hı bence. hı. Dediklerine katılıyorum bu arada, özellikle Demeter için dediklerine. Demeter aslında çok güçlü bir karakter. Dediğin gibi o yoksa aslında, toprak yok, ekini yok, yeme içme yok, halk yok. Halk yoksa tanrı yok, Hı hiçbir hı. anlamı yok. Ama Demeter bu gücünü kullanabileceğinin farkında ama dediğin gibi yine de eril düzenin altında yapmaya çalışıyor bunu. Hâlâ kızı Persephone'yi almak için sonuçta Zeus'tan yardım istiyor ya da Zeus'un getirdiği düzene boyun eğmek gibi oluyor biraz Hı da. hı. 6 ay, işte, yılın yarısı, yarısı orada kalsın muhabbetinde. Evet, hani, tamam kabul ediyorum'a dönüyor biraz da aslında Hı ama eğer hı. isteseydi tamamen her şeyi durdurup aslında hiçbir şeyi de kabul etmeyebilirdi Hı hı. dediğin gibi. Ama burada Mezopotamya'dan farklı olarak özellikle bence Demeter hâlâ antik Yunan özellikle eril düzenin etrafında döndüğü için Hı hı. yine eril düzenin şeyleri kabul ediliyor, getirileri. Örneğin burada bence bahsetmek de iyi olur. Homeros'ta, Kore aslında ilk başta Kore, Persefone değil. Hı hı. Kore'de Yunanca'da genç kız, bakire anlamına geliyor ama daha sonra
Yeraltı dünyasına gittikten sonra Hades ona bir isim veriyor. Sen artık Kore değilsin. Çünkü yeraltı dünyasında, hani, evlilik diyebileceğimiz bir kurum yok tabii ki ama artık, Hades'in eşi olduğu için, sana yeni bir isim verelim ve artık ismin Persephone diyor. Burada zaten kadının aslında maalesef hâlâ günümüzde devam eden kızlıktan kadınlığa geçiş evresini görüyoruz. Evet. Persephone gerçekten cennet bahçesi gibi bir yerde tüm genç kızlığını, çocukluğunu Hı geçiriyor ve hı. orada dans ediyor, şarkılar söylüyor, çiçekler topluyor. İşte, zaten onun bu neşesiyle çiçekler oluşmaya başlıyor derken o yerin yarılma anı aslında Persephone için büyük bir travmatik deneyim. Çünkü o Evet. toz pembe yaşam bir anda ne olduğunu bile anlamadığı bir süreçte kesintiye uğruyor. Bu 20. yüzyılın feminist yazarları tarafından hem psikanalitik bir şekilde, Hı. hem de felsefi bir şekilde yorumlanıyor. Buradaki yerin yarılması, Persephone'nin bir anda acı çekmesi, kızlıktan kadınlığa geçiş yapması durumu Persephone için travmatik bir deneyim oluyor. Bu zaten hazırlıksız yakalanan her kız için, söz konusu. Çünkü eğer ki ne olduğunu bilmediği zaman, ve bununla bir anda yüzleştiği zaman, işte, bu kanamayla kızlarda bir korku, bir hatta ne olacağını bilmediği için de bir kaygı söz konusu oluyor ve genelde eğer ki mümkünse anneye koşuluyor, hani, anneyi yakarıyor. Hı Aynı, hı. Persephone'nin annesine o anda, seslenmesi, onu kurtarmasını istemesi gibi. Ki burada annenin zaten yaklaşımı Demeter gibi. Demeter Persephone'yi gerçek olan hiçbir şey hazırlamadığı için, onu o Aynen. cennet bahçesinde yetiştirdiği için zaten hazırlıksızdı ki bu şekilde yetişen tüm genç kızlar buna hazırlıksız yakalanıyorlar ve kimi zaman bunun utanç duyulması gereken kötü bir şey olduğu algısını sürdürüyorlar ki Evet. zaten bunu toplumda çokça görebiliyoruz veya bir diğer yaklaşım da, "A, artık kadın oldun." şeklinde bu travmayı daha da körükleyecek yaklaşımlarla geliyor. Çünkü bir çocuğun artık, kadın olmanın ne olduğunun bilincinde bile olamayacağı Hı veya hı. bunun ne getireceği toplumsal olarak, bunları bile bilmediği bir dönüşüm durumu aslında kanla simgeleniyor bakıldığında. Hı Kan ve hı. acıyla. Yani bu da travmayı körükleyen bir şey hâline geliyor ve ne yazık ki bu korku genel olarak kadınların kendi bedenlerinden utanmalarına sebep oluyor. Ya, bir diğer psikanalitik okuma da aslında Persephone'nin travma geçiren bir çocuğu simgeleyebileceği Hı. üzerine. Annesini, babasını, bir ebeveynini kaybetmiş bir çocuk olabilir, çocukken tacize veya tecavüze uğramış bir çocuk olabilir. Bu noktada bu travmayla beraber içine dönmesi, depresyona girmesi ve böylece bilinç dışında sıkışıp kalmasını aslında simgelediği düşünülüyor. Tabii bunlar feminist bakışla 20. yüzyıl okumaları. Şunu da Hı. söyleyebiliriz, bölüyorum lafını ama burada aslında bu mitin çok fazla şeyin sembolü olduğunu Hı hı. düşünebiliriz. Çünkü çok yoruma açık. Mesela, işte, 20. yüzyıl ve sonrası bunu travma diye bile hâlâ Hı açıklayabiliyor. hı. Ama antik Yunan'a ve antik çağlara baktığımız zaman da aslında sadece belki de doğanın döngüsünü anlamlandırabilmek Hı için hı. yazdıkları bir mitti belki de ama, artık o kadar çok çalışmalar yapılıyor, okumalar yapılıyor ki insanlar bunu kendine ait bir şekilde yorumlayabilecek noktaya da Hı gelebiliyor. hı. Zaten bu mit biraz karşıtlıklarla dolu. Yeryüzü ve yer altındaki dünyayı çok net bir şekilde ayırıyor. Hı hı. Yeryüzündeki doğa döngüsünü bize açıklarken aslında yer altının da, işte, ölümsüzlük, işte, kadın erkek ilişkileri, biraz daha, ölüm, cennet, cehennem kavramlarıyla Hı hı. daha bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Aslında bu sadece bu mit eskiden evet sadece doğa döngüsü için okunan bir mitti belki Hı hı. anlamlandırmak için ama şu anda günümüz yüzyılında baktığımızda da bunu artık, nasıl söylemek daha doğru olur? Kadın çalışmaları anlamında olabilir ya da biraz daha bireysellik, biraz daha psikanaliz olarak okunmaya başlıyor bence artık bir Hı hı. noktada ve bence bizim de bir şeyleri anlamlandırmamızda hayatı bize kolaylık sağladığını düşünüyorum. Sadece Demeter değil, tüm mitlerin böyle arketipler olarak okutulduğunda hani, tekrar ya, evet, burada bir doğa döngüsü var ama burada bir de kadın erkek ilişkisi var. Burada kadının kendi Hı hı. hâlinde bir döngüsü var.
kadının, işte, kızlıktan kadınlığa geçiş evresi var ya da regl dönemine dediği gibi Hı hı. bağlayabiliyoruz. Bizim için aslında yoruma çok açık bir mit olduğunu düşünüyorum. Ben bunu yazarken de genelde buradan yola çıkmıştım. Biraz da günümüze uyarlamak istiyoruz. Çünkü artık feminist bakış açısı hepimiz için çok önemli. Özellikle bizim, işte, çağımızdaki kadınların biraz daha kendini rahatça keşfedebilmesi ya da daha doğru nasıl söylemek olur bilmiyorum. Hani, biraz daha kendini yorumlamaya açık olması ve dediği gibi reglisten veya utanmaması Hı hı. gibi durumları biraz daha artık kendince yorumlayabilip ya, bu antik çağda da böyleymiş, şimdi de böyle diyebileceği bir konuma getirmek istiyoruz açıkçası. Ben bunu yazarken amaçlarımdan Hı biri hı. oydu benim. Zaten aslında bakıldığında Freud'un, işte, ödipal kompleks, Hı hı. vs. habire böyle bir, mitlere, işte, antik döneme dönülmesinin sebebi zaten ortak bir şeyin olması, oradan Aynen. gelen ve şu an hatta eril düzenin devamı söz konusu ve bunun farklı şekillerde tezahürlerini görüyoruz. Farklı Aynen. coğrafyalarda, farklı tarihlerde ve bunları aslında açığa çıkardığımız zaman, buralardaki benzeşimleri bulduğumuz zaman o zaman aslında neye karşı olduğumuzu veya Hı hı. nasıl dönüşüm yaşayabileceğimizi de görebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden bence ben bu benzeşimleri çok değerli buluyorum açıkçası Evet, ki haklısın. Freud dedim. Eee, şimdi Freud'un anne kız okumasına, karşı duran Irigaray'ın Sex and Genealogies diye bir Hı kitabı hı. var ve bu kitapta Demeter, Kore, Persefone ki neden Kore'den Persephone'ye geçtiğini zaten Hı Bilge hı. söyledi ki bunun üzerine bu dildeki dönüşüm veya anne kadın ilişkisi üzerine literatürden daha farklı. Çünkü literatürde genelde Demeter'in aslında anne arketipi üzerinden yorumlanması Hı hı. çok hâkim ama Irigaray'ın, farklı bir bakış açısı var ve gerçekten de çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Biraz bahseder misin bundan Bilge? Ben önce Irigaray'dan bahsetmeden önce de İçimizdeki Tanrıça kitabından da Hı bahsetmek hı. istiyorum. Aynı şekilde arketiplerden, özellikle Jung'un Arketipler kitabından zaten esinlenerek yazıldığını hatırlıyorum. Tam doğru mu onu bilmiyorum. Evet. Ama o şekilde hatırlıyorum ve kitapta, İçimizdeki Tanrıça kitabında Demeter de dâhil olmak üzere antik Yunan'daki tüm tanrıçalardan hangi arketiplerine sahip ve bunlardan neleri alabiliriz ve sonucunda da aslında her arketipten bazı belirgin özellikleri kendimizde birleştirerek aslında kendi içimizdeki tanrıçayı nasıl oluşturabiliriz, bundan bahsediyordu. İçimizdeki tanrıça da Demeter'den daha şefkatli, hep kendinden veren, hep seven, sevdiklerini koruyup kollayan ve dünya düzeni için sürekli düzenli olarak vermeye devam eden bir kadın arketipinden, anne arketipinden bahsediyor ve Demeter'i zaten direkt anne arketipi olarak açıklıyor. Bu noktada baktığımızda Demeter bize çok iyimser, çok şefkatli ve çok sevecen olarak geliyor ve, işte, şu anki dönemimizdeki anaç kadın tipine uyuyor Hı aslında hı. ve bunu çok olumlama olarak yorumluyor. Zaten sonuna doğru da tabii ki her arketipin de kendi içinde olumsuzlukları olduğu için yine Demeter'in arketipinin olumsuzluğundan da bunun ne kadar suistimale açık olduğu, ne kadar kendinden çok verirse o kadar çok kaybedeceğini ve aslında bütün arketipleri belirli dozlarda kendimize alarak yapmamız gerektiğinden bahsediyor ki bence çok haklı. Hı hı. Tabii ki de hepimiz anaç olabiliriz ve hepimiz çocuk sahibi olmak zorunda değiliz Hı hı. ama hepimizin içinde biraz şefkat, biraz nezaket, biraz verici, verimli ve sevecen olma hissi olmalı ama bunu ne kadar abartılı bir şekilde yaparsan olumsuzluğu da yine kendi içinde bitirmiş oluyorsun. Aslında toplumun sana olan bir tepkisi değil de sen kendi içinde bir noktada tükenmiş oluyorsun. Bu sadece Demeter özelinde demek doğru olmaz. Afrodit olur, Athena olur. Ne kadar savaşçı, ne kadar güçlü gözükmeye çalışırsan da örneğin Hı yine hı. kötülüğü yine senin içinde bitecektir. Ama Irigaray'a baktığımız zaman diyor ki hani, bu bir doğa anlatısı değil. Hayır, saçmalamayın. Biraz da o açıdan bakıyor. Bu sadece bir doğa anlatısı değil. Aynı zamanda ataerkil düzende dişil soyun tükenişini anlatıyor aslında bu eser bize diyor. Hı. Şu şekilde aslında, ataerkil sistem tarafından bastırılan bir dişil enerji var ve Demeter bunu çok iyi örnekliyor bize, tam tersi bir açıdan baktığımızda. Çünkü Demeter, Selin'in başta bahsettiği gibi de aslında çok güçlü bir karakter. Aslında çok güçlü bir tanrıça, affedersiniz.
Ama bu gücünü kullanırken yine ataerkil düzenin içinde kullanıyor. Yine burada anne kız ilişkisi kopuyor bir noktada. Yine baba oğul ilişkisinin olduğu bir ataerkil düzene Demeter burada boyun eğiyor aslında diyor. Ki ben birazcık hak veriyorum burada. Dişil soy bilimin kırılması olarak yorumluyor bunu, daha doğru söylemek gerekirse. Çünkü bize günümüze kadar gelen öğretilerde her zaman baba oğul ilişkisi, babadan oğula geçen ve oğul erkek düzenden devam eden, Hı hı. hâlâ da devam eden bir, ataerkil düzenin içerisindeyiz. Bunun en büyük örneği az önce konuştuk, soy isminden geliyor Hı hı. ve evlendikten sonra kütüğünün erkekle evlendiğinde erkek tarafına geçmesiyle hâlâ devam eden, süren bir düzen var Hı hı. ve Demeter mitinde bu hâlâ kırılamıyor. Tabii ki kırılamaz, hani, antik Yunan'a baktığımız zaman ama Irigaray diyor ki burada Demeter bunu kırabilirdi ama Demeter boyun eğmeyi tercih etti biraz da diyor. Persephone'nin Hades tarafından kaçırılması, aslında anneden kızın koparılması, yani kadınlar arasındaki gelen sürekliliğin zorla kesintiye uğratılması. Baba oğul düzeni hiçbir zaman kesintiye uğramıyor. Erkek evlendiği ya da, işte, kaçırıldığı zaman hiçbir düzen bozulmuyor. Ama anne kız ilişkisinde o zaman, kız çocuğu kaçırıldığında düzen bozuluyor. Kız artık annenin kızı değil, Hades'in kadını ve Hades'in eşi olarak bir role bürünüyor. Günümüzde baktığımızda da yine aynı şekilde anne kız ilişkisinde kız çocuğu evlendiği zaman direkt bağ kopuyor Hı gibi hı. görülüyor. Belki tabii ki kopmuyor, hâlâ devam eden bir bağ var ama kız artık erkeğin soy kütüğünde, eril düzene boyun eğiyor ve annesi kız ilişkisi bir noktada sürekli de olmasa böyle azar azar bir şeye giriyor, kesintiye uğramaya başlıyor. Irigaray'ın ifadesiyle erkekle kurulan yakınlık doğal bir ilişki olmaktan çok kadınlar arasındaki bağın parçalanması üzerine kurulan yapay bir tokuş düzenine dönüşüyor Demeter'de. Yani eril düzenin, Hades'in ve Zeus'un getirdiği sürekli Persephone'ye değiş tokuş olarak yılın belirli bir dönemi alıp vermeye geliyor Hı aslında. hı. Bu alışveriş ne? Demeter onu aldığında yeryüzünde çiçeklerin açması, baharın gelmesi, verimliliğin artması, diğerine, işte, yer altına gittiğinde kuraklık döneminin gelmesi ama bu sefer de Hades'in istediği gibi bir hayat Hı hı. yaşaması anlamına geliyor bence. Ya, zaten aslında Persephone hiç kendi istediği bir yaşamı yaşayamıyor Evet, yani, Demeter'in bu yanında. şekilden baktığımızda da Persefone aslında kendi hayatını yaşayamamış oluyor bir Evet. noktada. Onun ne istediği önemsiz. Hı hı. Annesi ne istiyorsa o, eşi ne istiyorsa o konumunda oluyor biraz da. Evet. Bir de zaten aslında, hani, anne kız ilişkisi en başında Freud'la beraber bir rekabet ilişkisi olarak görülüyor. Hı hı. Benim, anladığım kadarıyla İlker biraz bunu da, yorumlamak istiyor. Bunun aslında böyle olmayabileceğini Demeter ve Kore, Persefone üzerinden göstermek istiyor. Çünkü anne kız ilişkisi her zaman bir düşmanlık ilişkisi değildir. Bu şekilde yorumlanmak zorunda da değil. Benim Irigaray'da önemli gördüğüm şeylerden biri de bir çıkış noktası sunması. Yani arketiplerin aslında zorunlu olmadığını vurgulaması, aslında bir noktada, ya, aslında tek olmadığını vurgulaması, Hı hı. bir noktada buradan çıkılabileceğine de bir ümit, doğuruyor. Çünkü biraz, hani, şöyle bir analoji de kurmak istiyorum. Demeter bana göre Mezopotamya ana tanrıçaları ve Hristiyanlıkta Meryem'in arasında kalmış bir figür aslında. Meryem kadar şefkatli, merhametli, verici ancak gerektiğinde isyan da edebilecek potansiyelde. Her ne Evet. kadar eril düzen içinde kalsa da karşı durabiliyor. Yani anne arketipine karşı Hı hı. yaptığı tek hareket Olimpos tanrılarına karşı hiddetlenerek insanlığın soyunu tüketmeye yeltenmesi aslında. Hani, bu adımı atabiliyor olması ki bence Irigaray da burada bunun mümkün olduğundan aslında bahsediyor. Çünkü Evet. Meryem'de bunun tam tersini görüyoruz. Yani oğlunun ölümü karşısında büyük bir çaresizlik içindeki Pieta tablolarında da bunu sıkça görüyoruz. Meryem'in acısını, çaresizliğini ama yine de merhametini görüyoruz. Yani Meryem hep verici, tam anlamıyla bir anne arketipi. Evet. Demeter'de de böyle. Demeter de bu şekilde. Demeter de hep verici ama Demeter'de bir çıkış var. Demeter'de bir isyan ihtimali var, bir Evet. olasılığı var. Her ne kadar eril düzen içinde kalsa da bu durum. Zaten Irigaray'ın bahsetmek istediği de dediğin gibi, Hı hı. Demeter'in tek problemi sürekli bir eril bir erkek müdahalesine sebep olması. Yani,
Sürekli bir erkeğin müdahalesi var aslında bu mitte. İşte, Kore kaçırılıyor, Hades kaçırılıyor. Hı hı. Ay, Hades kaçırıyor, affedersin. Daha sonra, anlaşma yapılacak, Zeus uzlaşmayı sağlıyor. Kadının kaderini kim belirliyor? Zeus'la Hades belirliyor. Yani yine bir eril düzen belirliyor ama Demeter burada ona verilen rolle aslında dünyayı kısırlaştırarak bir isyan yaratıyor aslında. Ben size karşı gelebilirim. Ama yine bu mitteki problem dediğimiz gibi sürekli bir erkek müdahalesinde olduğu için Demeter'in yaptıkları hep bir eril düzenin içinde olduğu için sürekli olarak bir müdahalede ve kendini gösteremeyiş görüyoruz. Irigaray'ın bence buradaki eleştirisi de bu. Demeter aslında bir isyankâr, istese yapabilir Hı hı. ama tek sorunu sürekli bir erkek müdahalesine maruz kalması. Sürekli onların düzeni içinde üretmeye ve kuraklık getirmeye devam etmesi. Dediğin gibi, hani, hak veriyorum. Demeter kuraklık getirse bile Hı. yine eril düzen olan tanrılara bir isyan var burada ve onlara, soyunun sonunu getirecek bir problem var Hı hı. yine. O yüzden zaten korkmaya başlıyorlar ve Persefone geri geliyor. Yani tanrıça aslında üretmeye mecbur değil. Irigaray'ın bence asıl demek istediği şey burada. Zaten bu, hani, edebiyatta da çok konu edilen bir konu ki aklıma direkt Hı Damızlık hı. Kızın öyküsü geliyor ki hatta Evet. bugün seninle konuştuğumuz yeni Türkçe'ye çevrilen bir kitaptan da bahsetmiştim. Belki ondan da çoksa Evet, bahsedebilirsin. Türkçe'ye çevrilişi "Erkek Nedir Bilmeyen Ben" diye bir eser. Çok hevesle okuduğum bir şey bu aralar. Çünkü aslında seninle bu konuyu konuşmadan önce okumaya başlamıştım. Sonra konuştuktan sonra fark ettim ki ne kadar benziyor. Kitabın konusunda yine ben Demeter'den etkilenmiş olabileceklerini düşünüyorum. Biraz araştırmak lazım. Hı hı. Karakterler yaklaşık 30-40 tane kadın karakter yer altında bir mahzene kapatılıyor ve bilinçsizce, birkaç erkek gardiyan tarafından orada yaşamaya mahkum ediliyor ve kimse sebebini bilmiyor. Sadece her gün aynı yerde tuvaletlerini yapıyorlar. Hiçbir mahremiyet yok. Hı hı. Herkes sadece yemek yapıyor, gününü geçiriyor ve, saat nedir bilmiyorlar, erkek nedir bilmiyorlar. Sadece regle olmayı biliyorlar ve bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyorlar. Çünkü oradan başka bir ışık görmemişler ve neden orada tutulduklarını da bilmiyorlar. Daha sonra kitabın ilerleyen bölümlerine doğru görüyoruz ki gardiyanlar bir gün bütün kadınları terk ediyor ve kadınlar yeryüzüne çıkıyor ve orada toprakla, çiçekle, işte, bir şeylerle tanışıyorlar ve bunun ne olduğunu anlamlandıramıyorlar çünkü hayatı boyunca Hı görmemişler. hı. Bu bana Demeter'i çok, Persephone'yi daha doğrusu çok anımsattı. Persephone tabii ki biliyordu ama burada bir bilmeme durumu var ve kadının kendini tanıması gereken bir yol var. Daha henüz bitirmedim, o yüzden yorum yapamıyorum Hı ama, hı. kadınların yeryüzünde kendini keşfedişlerini okumak çok bence heyecan verici ve güzel oluyor bir yandan. Çünkü yukarı çıkıyorlar yeryüzüne ve, eee, ayrı farklı bir yerde tuvaletini yapmayı bilmiyorlar mesela en büyük örneklerden biri. Hı hı. Ya da ayrı yerde yatak yapmayı bilmiyorlar çünkü hepsi aynı yerde uyuyor. Ya da, işte, ekip biçmeyi bilmiyorlar çünkü onlara ürünler hazır geliyor ve sadece yemek yapmayı biliyorlar. Dikiş dikmek, sadece bunları biliyorlar ve başka hiçbir şey bilmiyorlar. O yüzden onu okumak da çok heyecan verici ama bana Demeter'i çok anımsattı. Özellikle yeraltı, yeryüzü farkı ve kadınların yeryüzüne çıktıktan sonra belki de regliği daha doğru tanımlamaları ve ne için kullandıklarını yeryüzünde öğrenmeye başlıyorlar aslında. Sen anlatırken bana Sadoya'da Saddam'ın 120 gününü de anımsattı açıkçası. Hangi konuda? Orada da aslında bir, zaman algısı yok, çerçeve de yok. Sadece içeriği biliyoruz. Aslında Evet. Pasolini onu biraz daha filme uyarlarken savaşla Hı bağdaştırıyor. hı. Çok güzel bir politik noktaya da çekiyor aslında ama Sad'da bu da yok. Ne Evet, olduğunu da bilmiyoruz. Tabii ki benzer değil çünkü orada bir mahzen olayı yok evet. aslında ki çok kullanmasına rağmen normalde Ama, bakıyorsan. Sad'ın yani Salaya'da Sodom'un 120 günündeki amacı yani cinsel oyunlarını insanlara alet edip kullanmaktı. Neyse bunu Hani, o Sad bölümünde bambaşka bir konu konuşacağız. yani. Evet, hani, evet, orada da bir zaman kavramı yok. Hı Dediğim gibi, hani, kitapla da biraz bağlantılı. Herkes aynı yerde uyuyor, aynı yerde hı. tuvaletini Hı. yapıyor. İşte, bağımsız, özgür hiçbir şey yok. Özel hiçbir alanın yok. Ama O ızgara da konuda yemiyorlar. hani, ama, hani, burada hiç mi bilmeme hâli var ama, Sad'da biraz daha
bilerek kaçırılmış bir durum Hı var. Yani, hı. hani, bilerek gelme durumu, ne işin içinde ne olduğunu bilme durumu var Hı biraz hı. da. Ama benim okuduğum kitapta ve Demeter'e bağlayacak olursak yine, Demeter'de de aslında Persephone yukarıda ne olduğunu biliyor ama Hı. gidemiyor. Çünkü eril bir düzene hâkim. Sat'ta da yine evet, eril bir düzene hâkim oldukları için oraya kapatılıyorlar. Ama orada, hani, en azından bilmeme durumu var Hı ama hı. Demeter ve Persephone'da bilip gidememe durumu var. Hı hı. Bu birazcık üzücü oluyor. Bu hikâyenin, bu Demeter mitinin sonunda buradan öğrenebileceğimiz şey şu ki, mitler sadece bize, işte, çocukluğumuzda anlatılan ya da okulda okuduğumuz kitaplardan gelen bir anlatı, bir hikâye gibi değil de artık bireylerin ve özellikle bence daha gençlik, çocukluk çağındaki bireylerin de okuyup kimlik algısını ve toplumsal beklentilerini biraz daha davranış biçimlerini şekillendirebileceği bir alana gitmeye başlıyor. Hı. Ben açıkçası artık böyle okunmasını tercih ederdim. Doğa olaylarını anlatmaya daha yatkın hikâyeler, o zaman doğa döngüsünü anlatmak için ya da hayatı anlamlandırmak için bize anlatılan hikâyelerdi. Ama şu an günümüze geldikçe, işte, örnek de verdiğimiz şekilde irigaray gibi yorumlamaya başladıkça aslında toplumsal düzen kadar bize güçlü kılabilecek hikâyeler olduğunu düşünüyorum. Bu yazıyı yazmamızdaki sebep de özellikle benim motivasyonum. Bu anlatılar daha ataerkil değil de biraz daha anaerkil veya bir feminist düzen içerisinde yazılsaydı nasıl yazılabilirdi? Benim çok ilgimi çeken bir konu oluyor her zaman. Hı hı. Bu yazıyı yazarken de bunun motivasyonuyla yazdım. Ataerkil düzeni tamamen çıkarıp biraz da kadının sesiyle bu hikâyeyi dinlemek ve sadece anne olarak değil de bir kadın olarak bu hikâyeye baksaydı Demeter nasıl bakardı? Buydu aslında benim yazmak ve anlamlandırmak istediğim hikâye. Hı hı. Bilge, çok teşekkür ederiz. Zaten yazını da bunu izleyen herkese onun okumalarını öneriyorum. Hı hı. Çağatay.org'da yazıyı bulabilirsiniz. Hatta yazının en sonunda Bilge Demeter'in dilinden bir şiir de yazıyor ve bu şiiri ben çok beğendiğimi, söylemem gerekir. Onun son cümleleriyle bitirmek istiyorum aslında. Bence çok güzel bir son olur diye düşünüyorum. Bilge şöyle yazmış: "İnsanlar bereketin geri döndüğünü söyledi. Oysa değişen bendim ve kızımdı. Ben hâlâ toprağım ama artık yalnızca doğuran değilim." Bu son beni çok etkiledi gerçekten. Bilge, çok teşekkür ediyorum. Ben Hem bu teşekkür yazı ederim. için hem güzel konuşma için eminim izleyen herkes de çok keyif alacaklar ki bundan sonrasındaki konuşmalarımızı da sabırsızlıkla bekliyorum. Tahminimiz Mark de Sade ve cadılık üzerine Evet. olacak ki o bölümde Yine bence kadın çok güzel olacağını çalışmalarıyla ilgili düşünüyorum. bir şey olacağını düşünüyorum ben de. Evet. Ben çok keyif aldım. Tekrar tekrar yapmak isteyeceğim bir şey oldu. Hazırlık aşaması biraz uzun sürse de ben çok keyif aldım. Ben teşekkür ederim herkese. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi günler.